Öncelikli olarak Haluk Berkmen hocamız Türklerin Tengri inancı konusundaki sunumunu bizlerle paylaşacak. Ben kendisini davet etmeden önce özgeçmişini sizlerle paylaşmak istiyorum. 1942 İstanbul doğumlu olan Haluk Berkmen, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Matematik bölümünden 1966 yılında mezun oldu. Aynı yıl İsveç'e gitti ve Lund Üniversitesi Teorik Fizik Kürsüsü'nden nükleer ve atom fiziği alanında 1970 yılında doktora derecesini aldı. 1970 ile 80 yıllar arasında 10 yıl boyunca ODTÜ Fizik bölümünde dersler verdi ve 1979 yılında teorik nükleer fizik doçenti oldu. 1980 ile 2002 yılları arasında Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda çalıştı ve dünyadaki nükleer santralleri denetledi. Eylül 2002 tarihinde Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan emekli olup İstanbul'a döndü. Yerli ve yabancı birçok dergide çeşitli konularda birçok bilimsel ve sosyal makale yayınlamış olan Haluk Berkmen'in yayınlanmış 4 kitabı vardır. Bunlar üniversite seviyesinde Mekanik adlı fizik ders kitabı, Kuantum Bilgeliği ve Tasavvuf adlı kitabı, Asya Kültürlerinin Dünyadaki İzleri adlı kitabı ve Amazon'da yayınlanmış ve tüm dünyada satışta olan Evreni ve İnsan Beynini inceleyen Universe and the Human Mind adlı İngilizce kitabı yer almaktadır. Doçent doktor Haluk Berkmen evli ve 2 çocuk babasıdır. Halen değişik konularda konferanslar vermekte ve makaleler yayınlamaktadır. Facebook'ta yazılarını okuyabilir, YouTube'dan videolarını dinleyebilirsiniz. Ben değerli hocamızı sahneye davet ediyorum. Bildirisini sunmak üzere. Şimdi bugünkü konuya gireyim. Bir de özellikle beni buraya davet eden Öntürk Akademisi ve Vedat Körebey'e de ayrıca teşekkür etmek isterim. Türklerin Tengri inancı nasıldır, ne zaman başladı, nasıl yayıldı? Bu önemli bir şey çünkü Türklerin inancı gerçekten çok eski dönemlere dayanır ve ilk Öntürklerden beri Tengri inancı mevcuttur. İsterseniz başlayalım buradan. Şimdi olaya Buzul Çağı ile başlamak istiyorum. Çünkü 33 bin yıl önce Buzul Çağı, son Buzul Çağı, ondan önce de Buzul Çağları oldu ama son Buzul Çağı 33 bin yıl önce oldu. Ve 13 bin yıla kadar devam etti bu. Aşağı yukarı 20 bin yıla yakın bir dönem. Daha sonra bu Buzul Çağı bitti. Fakat Türkler, yani Asya Türkleri diyelim, hem Buzul Çağı'ndan önce hem de Buzul Çağı'ndan sonra bu bölgeden ayrılmak zorunda kaldılar. Neden? Çünkü Buzul Çağı başlarken ve bittikten sonra insanlar Orta Asya'dan dört bir yana göç etmek zorunda kaldılar. Tabii neden? Çünkü Buzul Çağı başladığında iklim bozuldu, avlanacak hayvanlar kaçtılar ve tarım da zaten mümkün değildi o dönemde. Dolayısıyla hepsi ayrılmak durumunda kaldılar. Ve ilk önce mağaralara sığındılar ve orada devam ettiler yaşamlarını. Güneş gökte görüldüğünde ortalık aydınlanıyor ve ısınıyordu. Dolayısıyla bu etkinin tesiri altında, yani güneşin bu kadar yaşamlarında önemli bir rol oynamasından dolayı güneşi kutsal saydılar. Asya şamanları güneş doğarken ve batarken güneşe doğru da dua ederlerdi veyahut da bir takım kendilerine göre ayinler yaparlardı. Ve bu olay nasıl başladı? Üst ışın bölgesinde bulunan insanlı kemikleri 45 bin yıl önce var olduğu kanıtlandı. Yani bu sağda gördüğünüz 2 kemik bulundu. Karbon 14 ile onların yaşı tayin edildi. Ve 45 bin yıl önce orada üst ışın denilen bölgede insanların yaşadığı ortaya çıktı. O bölge gördüğünüz gibi burada Türklerin de bulunduğu bir bölge. Çünkü burada etrafta bütün o yaşayan insanlar halen bugün bile o günün devamıdırlar. Mesela gördüğünüz gibi üstte Dolgunlar, Evenkler, Ketler, Hakas, Altay, Tuva, Yakut, Buryat, görüyorsunuz bunları. Ve bütün bunlar halen o bölgede Türklerin yaşadığına dair kanıtlardır. Ve kutsal güneş
İnsanlar tabii göç etmek zorunda kaldılar ve bunu anlattım, geri mi aldım? Buzul çağı başlarken Orta Asya'nın her yanına doğru da dağılım oldu. Bu 33 bin yıl önce ilk dağılım. Gördüğünüz gibi Orta Asya'dan ve her yöne doğru, güneye, doğuya, kuzeye ve batıya doğru göçer. Hatta Amerika kıtasına Bering Boğazı'ndan geçtiler. Asya Türkleri güneşi gök tengrinin simgesi olarak kabul ettiler ve dolayısıyla hem bir çeşit görüntüsü hem de simgesi, yani Tanrı'nın enerjisi olarak kabul edildi. Ve gördüğünüz gibi üst dışımdan nereye indiler? Şu güneye doğru inenler burada, üst dışımda güneye inenler Altay bölgesine geldiler. Ve Altaylara yerleştiler. Altaylara kadar buzlar inmemişti. Buzul çağı başlamadan önce güneye doğru dağıldılar ve Sunda bölgesi var. Bu tam böyle işte Malezya ve işte o bölgenin tam güneyi, Sumatra, Güneydoğu Asya oluyor burası. Ve oradan hatta Avustralya'ya bile geçtiler ve bu da kanıtlandı. Yani oradan yapılan bazı genetik araştırmalarla 45 bin yıl önce Güneydoğu'ya indikleri ortaya çıktı, biliniyor. Ve orada da Avustralya aborjinleri güneş ve yıldızları sanatlarında yansıttılar. Burada gördüğünüz gibi ortada büyük bir güneş, etrafında aylar çizmişler ve yıldızlar. Dolayısıyla bu inanç, yani kutsal güneş inancı her tarafa gitti. En başta güneye kadar indi. Ve bu gök tengri inancı diyoruz biz buna. Asya Türkleri güneşin gök tengrinin gökteki kutsal görüntüsü olduğuna inanıyorlardı. Kültigin Bengi taşının güney yüzünde şu cümle kazılıdır. Bildiğiniz gibi bu Asya'daki bugün Moğolistan bölgesinde kalan Orhun bölgesinde Orhun yazıtları. Ve o yazıtlardan birinde, yani Kültigin yazıtında şöyle bir cümle var. Tengri tek, Tengri'de bolmuş, Türk bilge Kaan bu ötke oturttum. Şimdi bunun Türkçesi şöyle: Tanrı gibi Tanrı'da var olmuş Türk bilge Kaan bu devirde oluştum. Şimdi burada Tengri sözünü görüyoruz. Tengri işte bugün bizim kullandığımız Tanrı sözü. Ve burada büyük bir özgüven ifadesi var. Tanrı gibi, Tanrı'da var olmuş. Yani kendisi Tanrıyım demiyor, dikkat ederseniz. Tanrı gibi, Tanrı'da var olmuş Türk bilge Kaan. Bu devirde var oldum diyor. Yani bütün o halkın etrafındaki boyları ve gençleri ve bütün o toplumları yöneten bilge Kaan. Günümüzün Türkçesiyle bunu işte okudum size. Bu sözlere Bilge Kağan sözlevine başlıyor ve devam ediyor. Bu bir söylev, yani nutuk diyebilirsiniz. Ve çevresindeki Türk beylerinin etki altına alıyor. Aynı Atatürk'ün nutkuna benzeyen bir ifade var burada. Gök Tengri'nin simgesi güneş. İşte bu Tengri simgesini burada görüyorsunuz. Bu bir damga esasında. Damganın bugünkü kelime anlamı eski şekliyle tamga. Tamga demek tam kavram içeren bir şekil demek. Tamga, tam kavram. Yani bir tamgada birden fazla anlam var. Tek bir şey ifade etmiyor. Birçok şey ifade ediyor. Örneğin şu gördüğünüz daire içindeki artı işareti hem güneşi hem çevreyi, yani yaşadığı bölgeyi, hem Tengri'yi artıda, hem de Tengri'nin yeryüzündeki karşıtı olan veyahut da benzeri olan veyahut da temsilcisi olan yöneticiyi de ifade ediyor. Ve artı işareti de her dört yöne hakim olan anlamında. Yani Tanrı hem dünyaya hakim, hem çevreye, hem insanlara, hayvanlara, her şeye hakim. Dolayısıyla yöneticinin de onun imajında, onun resminde, onun benzeri olarak yaratılmış olduğundan onun da o gücü var ve etrafındaki bütün bölgeye ve insanlara hükmetme gücü var.
Şimdi burada pek resim net değil maalesef ama görebiliyorsunuz Kırgızistan Saymalı Taş'tan söz edeceğim. Çünkü Saymalı Taş'ta bu tengri simgelerinden çok fazla, aşağı yukarı yüzlercesini çizmişler. Ve gördüğünüz gibi bu Saymalı Taş burada ve onun hemen ilerisinde de Islık Göl var. Ve bu altın elbiseli adamın bulunduğu yer Islık Göl. Burası da Saymalı Taş, Kırgızistan'da. Mandala basıyorsunuz. O zaman şey yapıyor, kırmızıyla işaretliyor. Saymalı Taş, evet sesim geliyor herhalde zaten duyuluyor. Saymalı Taş bu bölgede ve bu bölgede gösterdiğim yerde pek çok daire içinde artı işareti çizilmiş. Yani bunlar Tengri simgesi. Görüyorsunuz bir kere şu en üst solda köşedeki resimde, çizimde dairenin içinde insanı çizmiş. Yani Tengri aynı zamanda Kaan oluyor ve Kaan'ın da gücü oluyor. Ve diğer artı işaretlerini de görüyorsunuz. Bu sol altta ortada güneş var. Yani Tengri simgesinin güneş olduğunu da bu şekilde ifade ediyorlar. Ve aynı zamanda bir dua eden insan var. Göğe kollarını kaldırmış. Niye? Gök Tanrı'ya dua ediyor. Başka hiçbir şey değil. Gök Tanrı'ya yani Gök Tengri'ye. Ve bu solda altta gördüğünüzde bir güneşin değişik bir çizim şekli. Ve bu güneşin değişik şeklini aklınızda tutun. Pek çok yerde bunun var olduğunu göstereceğim size. Buzul çağından önce Asya'dan Amerika'ya da dağıldılar. Güneyi gösterdim. Şimdi doğuya ve bu Q haplogrup denilen bir gen grubuyla Asya'dan en doğuya kadar devam ettiler ve o dönemde donmuş olan Bering Boğazı üzerinden Amerika'ya geçtiler. Ve gördüğünüz gibi siyah olan bölgelerde aşağı yukarı %90 bu gen var. Ve bu %90 oranındaki geni hem Amerika'nın orta bölgesinde hem de Güney Amerika'da güçlü bir şekilde görmekteyiz. İşte Beringia denilen bir bölge var burası. Bu o dönemde yani 33 bin yıl önce burası buzlarla kaplıydı ve yürüyerek geçilmesi mümkündü. Beringia bölgesi kara köprüsüydü bir çeşit ve oraya yakın olan şurada gördüğünüz Malta şehri var. Malta şehrinde tabii bu Akdeniz'deki Malta değil gayet tabii. Bu oranın bölgenin Maltası. Ve bu Malta'da şöyle bir fil dişi üzerine çizilmiş olan delik delik daireler ve bu merkez de var. Dolayısıyla bunun da bir güneş simgesi olduğunu kabul etmek gerekir. Ve düşünün ki bunu o dönemin mamutlarıyla onun fil dişi dediğimiz bir mamut dişi olsa gerek. Ve o dönemde yani 33 bin yıl önce orada mamutlar da yaşamaktaydı. Evet, buradan geçtiler ve ondan sonra Güney Amerika'ya kadar yayıldılar. Bering Boğazı'nı aşıp Asya kıtasından Amerika'ya geçtiler. Yeşil ve mavi ilk dalga, turuncu ve mor ikinci dalga oluyor. Bakın dikkat ederseniz yeşil ve mavi hem Orta Amerika'ya hem de en uç güneye kadar uzanan bir göç yolu olarak belirtiliyor. İkinci gelenlerse 13 bin yıl önce yani bu mor olanlar ikinci göç oluyor. Yani buzul çağı bittikten sonra işte bugün Kızılderili denilen yerli Amerika diye tanımladıkları Native American diyor Amerikalılar. Aslında yerli değil onlar. Asya'dan gelmişler. Ama çok eskiden geldikleri için yerli kabul ediliyorlar. Milattan önce 13 bin yıllarında gelmişler. Amerika kıtasından Gök Tengri simgeleri de görüyoruz. Yani bu gelenler Asya'dan geldikleri kesin çünkü aynı simgeleri çizmeye devam etmişler. Bakın burada görüyorsunuz Maya, ondan sonra şurada Maya, bu da Maya, bu Arizona orta kuzey. Yani kuzeyin orta bölgesi oluyor. Ondan sonra Aztekler
İşte bu ikinci gelen grupla Aztekler. Sonra Navajo, Maya ve Oklahoma bölgesi. Yani bütün bu hem kuzeyde hem ortada hatta güneyde bile bu tür simgelere rastlamaktayız. Ki bu doğrudan doğruya şüphesiz Tengri simgesi. Şimdi bunu hiçbir şekilde bir arkeolog veya bir tarihçi veya bir dilci bunu bu şekilde yorumlamıyor. Bunun bir Tengri simgesi olduğunu, Türklerden geldiğini, Asya'dan Amerika'ya dağıldığını ve oradaki insanlar tarafından kayalara olsun, başka ortamlara, mesela vazoya, toprak bir çömleğin üzerine bile çizdiklerini söylemiyorlar. Ama biz biliyoruz ve bunu bilip yaymamız gerekir. İşte Maya kaya resmini açıkça görüyorsunuz ve burada etrafındaki noktalar doğrudan böyle bir güneşin ışınları oluyor. Yani ortada Tengri, güneş artı işareti daire içinde ve nokta güneşin ışınları. Demek ki bu hem Tanrı'yı, bizim anladığımız anlamda hem Tanrı'yı hem de güneşi simgeliyor. Yani güneş Tanrı eşdeğerliğini anlatıyor. Buzul çağı bitince ikinci göç dalgası başlıyor. 13.000 yıl önce Altaylardan dört bir yana ikinci büyük dağılım oluşuyor. Bu birinci dağılımı anlattım. Şimdi bu ikinci dağılım 13.000 yıl önce oluyor ve yine buradan genetik olarak ne haplogrubu, öbürü Q'ydu, 13.000 yıl önceki Q haplogrubuydu. Bu ne haplogrubuyla? Bu merkezden, bakın Altay bölgesinden, şurası Altay oluyor. Oradan yine her tarafa dört bir yana yayılım devam ediyor. Ve batıya gidenler Hazar Denizi'nin batısından, Karadeniz'in doğusundan yani Kafkaslardan önce Gobustan bölgesine, oradan da Göbekli Tepe'ye geliyor. Yani Güneydoğu Anadolu'ya. Gobustan bölgesi burada gördüğünüz gibi şurası oluyor. Bakü'nün, yani bugünkü Azerbaycan'ın hemen biraz güneyinde bir kayalık bölge ve oraya kayalara resimler çizmişler. Burada gördüğünüz gibi şu sol altta Gobustan'da çizilmiş olan insan çizimleri var. Ve bu çizimler önemli çünkü bu çizimleri başka yerde de bulacağız. Hazar Denizi'ne geliyorlar, Gobustan'a ve bir kısmında ayrıca ayrılıyor ve bugünkü Güneydoğu Anadolu'ya geliyorlar. Günümüzden 12.000 yıl önce Göbekli Tepe bölgesine geliyorlar. Yani milattan 10.000 yıl önce diyelim buna. Günümüzden 12.000 yıl önce Göbekli Tepe'ye geliyorlar ve güneşi simgeleyen dairesel tapınaklar yapıyorlar. O bölgede 20 tane tapınak var. Bunlardan sadece 6 tanesi toprak üstüne çıkarılmış. Diğer 14 tanesi yer altında halen duruyor. Ve Göbekli Tepe bugün dünyanın ilk tapınakları olarak kabul ediliyor. Tek bir değil, pek çok tapınak var yan yana. Bunu tabii ayrıntılı olarak daha başka bir toplantıda sunmuştum ben. Yine bu Ön Türklerin yapmış olduğu, hazırlamış olduğu bir toplantıda Ön Türk Akademisi'nin galiba Kadıköy'deki bu askerlerin bir yeri vardı. Emekli askerler toplantısı, orada sunmuştum. Tesut. Öyle değil mi? Tesut'te evet, hatırlıyorum. Merhabalaşamadık, nasılsınız? Göbekli Tepe tapınaklarının ortasındaki iki dikili taş ikili yönetim sistemini düşündürüyor. Yani kanıtlamıyor belki ama düşündürüyor. Yani bir Kaan ve eşi olarak o ikisi yönetmişler ve diğer şeyler de, bu gördüğünüz diğer direkler, o da çevredeki önemli ailenin olabilir, bilemiyorum. Sonra bunun üzerine fazla girmeyeceğim bu ayrıntılar çünkü Göbektepe kendi başına bir konudur ve ayrıntılı anlatılması gerekir tabii. Bunu daha önce ben anlattım. Şimdi sadece bu Tengri simgesi üzerine durmak istiyorum. Bir gün bir grup Türk Hazar Denizi'nin doğusundan güneye de iniyorlar. Batısından gidenler Gobustan ve Anadolu'ya geldiler. Batıya gidenler, batıdan inenler yani Türkistan o zamanki Türkmenistan
Bugünkü Türkmenistan, o zaman Türkistan bölgesi deniyor. Ve bu bölgeden aşağıya ilk önce işte bu Indus Vadisi'ne geliyorlar. Indus Vadisi'nde şehirler kuruyorlar. İşte Harappa ve Mohenjo-daro şehirleri, bunları kuzeyden gelen insanların kurdukları genetik olarak kanıtlandı. Ve konuştukları dil kesinlikle Sanskrit dili değil yani. Ondan sonra batıya doğru devam ediyorlar. İşte Jiroft ve Güney İran üzerinden Sümer'e geliyorlar. Orada Uruk şehirlerini ve Susa'yı da onlar kuruyorlar. Ve İran'da da Tepe Siyah bölgesinde de kendi simgelerini görebilirsiniz. Yine 11 bin yıl önce, yani 12 bin yılda geliyorlar. 11 bin yıl önce de yine Anadolu'da ve İran'da güneş simgeleri çiziyorlar ve güneşe tapma olayları var. Bakın burada bu güneşe doğru kollarını kaldırmışlar. Hep beraber bir çeşit ayin yapıyorlar veya dans ediyorlar, bilmiyoruz. Fakat ayin olma ihtimali yüksek ve bunu da kaba olarak çizmişler taşlara. Ve sağdaki de İran. Bu Nevali-Çor neresi olduğunu da göstereceğim şimdi. İşte Nevali-Çor'u Göbekli Tepe'nin hemen kuzeyinde görüyorsunuz. Demek ki o bölgede yaşamışlar, o bölgeye yayılmışlar. Nevali-Çor'u Göbekli Tepe'den 1000 yıl sonra var olmuş bir yerleşim bölgesi. Demek ki 12 bin yıl önce yerleşiliyor ve Göbekli Tepe'ye, oradan da 11 bin yıl önce Nevali-Çor'a yayılıyorlar. Şimdi bu önemli bir grafik. Bu grafik, ben çizmedim bu grafiği. Bu grafiği jeologlar çizdiler. Genç Dryas denilen bir dönem var. Bu dönem işte Türkçesi takır deniyor buna. Bu takır döneminde aşırı soğuklar oluyor ve aşırı kuraklıklar oluyor. Eksi 6000'de yeni göçler olana kadar uzun bir boşluk dönemi oluyor. Ve burada buzul çağının sonunu 13 bin yıl önce görüyorsunuz. 13 bin yıl önceden sonra, yani birdenbire sıcaklıklar artıyor. Şurada artıyor ve birdenbire o göçler oluşuyor. Yani işte dediğim gibi güneye, batıya ve Göbeklitepe'ye geliş dönemi bu ikinci yayılım sayılır. Evet, ondan sonra 10 bin yılda yeni bakıyorsunuz, burada çok büyük bir soğuma dönemi var. İşte buna genç Dryas veya takır dönemi deniyor Türkçe'de. Ondan sonra birdenbire yeniden ısınma var ve günümüzden 6000 yıl önce, yani milattan 3000 yıl önce yeniden ısınınca üçüncü bir dağılım başlıyor. Üçüncü dağılım. Ve bugüne kadar geliyoruz. Görüyorsunuz iklim iniyor, çıkıyor, ısınıyor, soğuyor. Fakat çok belirgin dönemlerde belirgin olaylar oluyor. Yani buzul çağının sonunda bir soğuma var. Sonra birdenbire ısınma var. Sonra yeniden bir soğuma var. Ve ondan sonra yeniden bir ısınma var. Bütün bu periyodik değişimlerde göçler oluşuyor. Takır döneminde kuraklıktan örnek veriyorum. Soğuk ve kurak bir dönem bu. Göbeklitepe'den 6000 yıl sonra güneye dağılım. Bu yeniden bir dağılım. Dediğim gibi havalar tekrar ısınmaya başlayınca 6000 yıl önce, günümüzden milattan 3-4 bin yıl önce tekrar bir dağılım oluyor. İşte yeniden buralara yerleşmeye başlıyorlar. Ondan sonra güneye de yerleşenler bu 3000, yani milattan 3000 yıl önce dönemine rastlayan bir dönemde Asya'dan Güney Indus Vadisi'ne, Hindistan'a ve Tibet'e yayılıyorlar. Orada da işte bu mandala denilen Tengri simgelerini çiziyorlar. Gerçekten de onlar için kutsal bir işaret. Zaten mandalanın anlamı da kutsal daire demek. Sanskritçe'de kutsal daire demek. Demek ki kutsal daire Tengri oluyor. Tengri'nin simgesi oluyor. Ve Orta Asya damgası solda görüyorsunuz. Ve sağda da, ortada Tibet mandalasını ve sağda Hint mandalasını görüyoruz. Mandala dediğim gibi kutsal daire. Ve aynı bu ortadaki, şu sağdaki, soldaki
şu artı işareti gibi burada da 4 yön var. Bakın 1, 2, 3, 4. Burada da aynı. 1, 2, 3, 4. Yani tabi artının ortasına bir daire daha çizmişler. Ki bu tam merkez oluyor. Yani Tengri'nin tam merkezde olduğu ve oradan her tarafı kontrol ettiği anlamı çıkıyor. Gelelim Sümer'e. Tabi oradan Sümer'e de geçiyorlar. Aşağı yukarı milattan 3000 yıl önce Sümer kültürü oluşmaya başlıyor ilk dönemleri. Ve orada da yine tabletler çiziyorlar kil toprak üzerine ve pişiriyorlar. Dolayısıyla günümüze kadar kalmış bu kil tabletler. Ve bu tabletlerde Tengri simgesinin ikisini burada görebiliyorsunuz. Bakın bir tane bu, bir tane de bu. Ve yine Sümerler'de çivi yazısı başladığında gök tanrının simgesi bu güneş şekli oluyor ve Anu, en büyük tanrıları Anu oluyor. Anu onların güneş tanrısı aynı zamanda. Ve güneşin kalktığı, yükseldiği dönemle ilgili, yani tam onlara göre güneşin doğuşu bu gök tanrının belirişi oluyor. Ve dolayısıyla buna Anu diyorlar. Belki de Türkçedeki an kavramıyla ilişkili bir söz olabilir. Yani güneşin doğduğu anla ilgili bir tanrı mı? Sümerler'de hayat ağacı ve kanatlı güneşi görüyorsunuz. Yine bu bir Sümer tableti. Ortada hayat ağacı var. Yine Türklerin bir inancı olan hayat ağacı ve sağda, yukarıda da hemen üstte bakın daire içinde kanatlı güneş tanrı. Yani gök tanrı. Ve etrafında 2 tane bilge kişi var. Bu ortadaki hayat ağacının. Ve hayat ağacındaki meyveler de birer nar. Nar çok önemli çünkü nar aynı güneşe benzeyen bir bitki, bir meyve. Yani kırmızı renkte oluyor ve uçlarında çıkıntılar var bildiğiniz gibi narın. Ve o da tamamen güneşi simgeleyen bir meyve. Onun için buna kutsal olarak bakıyorlar. Nar meyvesi kutsal oluyor. Ve içindeki taneler de belki de güneşin ışınlarının salınımı. Çünkü narı parçaladığınızdan bir sürü tane çıkıyor içinden. İşte güneşin ışınları dağılmış oluyor. Ve bu açıdan kutsal hayat ağacının meyveleri nardır. Ve 2 tane de kanatlı kartal görüyoruz. Dolayısıyla güneş kültünü nerede görüyoruz? Göbekli Tepe'de, Arkaim'de ve Gilgay'da. Arkaim Orta Asya'da. Yani demek ki Asya'dan geliyor bu dairesel tapınak zihniyeti. Göbekli Tepe'de ve Gilgay'da bugünkü Golan Tepeleri, yani İsrail ile Suriye arasındaki bir bölge. Mısır'ın güneş tanrısını görüyorsunuz, Horus. Horus aynı zamanda bir güneşin simgesi ve horoskop lafı güneşi izlemek. Horoskop. Biliyorsunuz horoskop aynı zamanda bugün hani güneşle ilgili olan izleme olayı. Horoskop deniyor işte bu şey değil de değişik şekillerde bugün hani kullanılan şekliyle. Ve bir genelde kartal değil de bir atmaca veya da bir çaylak, onun gibi bir hayvanın başı oluyor. Ve başın üzerinde de güneş simgesini görüyorsunuz. Dolayısıyla bunu çok hızlı uçabilen, küçük olmasına rağmen müthiş hızlı uçabilen bir kuş bu. Ve dolayısıyla onlar Mısır kültüründe çok kutsal sayılmış. Daha sonra Hitit kültürü başlıyor. Milattan önce 1700 ile milattan önce 1200. Yani günümüzden 3200 yıl 3700 yıl arasında var olmuş 500 yıllık bir imparatorluk Anadolu'da. Ve Hitit güneşini de burada görüyorsunuz. Hitit güneşin üzerinde de 3 tane Tengri simgesi var. Bakın 1, 2, 3. Peki niye? Çünkü Hititler çok tanrılı bir inanca sahipler. Tek tanrı değil ondan ikisi. Sümer'de de öyle. Çok tanrı var. Dolayısıyla Sümer'in devamı olduğu için Hititler bir bakıma böyle 3 tane tanrıyı
ve güneşi açıkça görüyorsun. Aynı zamanda bu Ankara'nın simgesi oluyor ve bu ortadaki büyük şekilde güneş ifadesi. Güneşin ışınlarını dahi çizmişler oklar şeklinde etrafta ve burada altta gördüğünüz gibi ayırdım bir tane güneş simgesini, tanrı simgesini orada görüyorsunuz. Tengri yani. Demek ki bu inanç ne zamandan başlıyor? Milattan, günümüzden 30 bin yıl gibi eski bir dönemden başlıyor ve milattan veya günümüzden 2500 yıllarına kadar devam ediyor. İran'da mesela milattan önce 550 yıllarında İran'da Zerdüşt dini var ve Zerdüşt kutsal bir kişi olarak kabul ediliyor ve orada da Zerdüşt'ün bu simgesini görüyorsunuz. Ortada güneş, hatta böyle kolları da var, aynı Tengri simgesi gibi, bu gördüğünüz gibi, ve kanatlı ve hatta kuyruğu da var. Yani gökte bir güneş olduğu açıkça bundan belli. Dünya kültürlerinde Tanrı sözü nasıl değişmiş? Her tarafa gitmişler ve söz olarak sadece şekil ve simge olarak değil, söz olarak da aktarmışlar. Yani Altay Türkleri Tengri diyor, Anadolu Türkleri Tanrı diyor. Buryatlarda Tengeri, Polinezya'da Tangaroa. Polinezya bildiğiniz gibi Pasifik Okyanusu'ndaki adalar. Tam şimdi. Kızılderililerde Tanka. Yani Kızılderililerde de var aynı inanç ve Tanka. Etrüsk kültüründe Tin. Çinlerde Tao. Tao aynı zamanda Tanrı oluyor. Fakat aynı zamanda yol anlamında. Yunanlılarda Teo. İşte teoloji diyoruz, yani Tanrı dini. Evet. Tanrı'nın bilimi, daha doğrusu teoloji. Yunanlılarda Teo, evet. Musevilerde Tora. Yani Yahudiler Tora diyorlar. Bizde de töre kelimesi var, onunla da ilgili. Kadim Mısır tanrısı da Tot. Bütün bunlar hepsi de biraz değişik olmakla beraber Tengri sözünün ifadesidir ve yani değişik şekillerde değişik kültürler tarafından biraz değiştirilerek kullanılmıştır. Evet, buraya kadar anlattım. Sanırım ilginizi çekmiştir. Çok teşekkür ederim. Ben davet ediyorum.